Bu video genel olarak tüm FNAF oyununun çıkışına göre değil, hikayesel olarak kronolojisine göre yapılmıştır. Bu yüzden oyunu veya kitapları benim sizlere söyleyeceğim sıraya göre oynar ve okursanız ne demek istediğimi anlarsınız. Bu büyük resmi görmek için şart. Ancak hala daha teorize edilmiş olan hikayenin tam olarak kanon olmayan hikayeleri mevcut. İşte bu yüzden ben sizlere sadece onaylanmış kanon hikayeyi anlatarak gereksiz teorilere girmeyeceğim. Sizler de bu emeğimin karşılığı olarak 2 saniyenizi almayacak olan beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada FNAF ve Poppy Playtime ikilisini ele aldığımızda hikaye anlatımı ve oynanış bakımından benim favorim Poppy Playtime. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Katıl üyesi ve maddi destek veren herkese teşekkür eder. Daha çok teori için Discord sunucuma gelmeyi unutma diyerek ben Masalcı Dede. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. FNAF serisi 2014'ten bu yana piyasaya sürülen 9 oyun ve 23 kitaptan oluşan karmaşık bir zaman çizelgesine sahip ve bu da hikayeyi kronoloji sırasıyla takip etmeyi zorlaştırmakta. Oyunlar ve kitaplar kişisel tercihlere ve teorileştirme ve spekülasyon yapma arzusuna bağlı olarak çıkış sırasına veya kronolojik sıraya göre tüketilebilir. Hikaye gerçekten 1983'te geçen ve zaman çizelgesindeki en erken noktayı tasvir eden FNAF 4 ile başlıyor. En son oyun Security Breach Megaplex'inde geçen Pizzaplex olan 8 ile son eriyor. Hikayeye dönecek olursak asıl şimdi başlıyoruz. İlk sizlere söylemek istediğim filmle başlamak istiyorum. Hikayede ise 5 gece hayatta kalabilir misin? Beyaz perdeye taşınmasıyla korkunç korku oyunu fenomeni kan donduran bir sinema olayına dönüşmüştür. Film, Freddy Fazbear's pizzada çalışmaya başlayan sorunlu bir güvenlik görevlisini takip etmekte. İşteki ilk gecesini geçiren Freddy's'teki gece vardiyasını atlatmanın o kadar kolay olmayacağını fark eder. Ben filmi izlemiş ve bence makul düzeyde keyif verici olduğunu düşünmekteyim. Ama siz FNAF hayranları bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Pekala, şimdi hepsini yayınlanma sırasına göre yaptınız ya da hepsini kronolojik olarak okudunuz. İşte şimdi adım bunu hikayeleştirmekte. Bolca spoiler bulunmakta, oynamayanlar için bana kalırsa ilk 2 oyunları oynamasanız da olur ama gene de spoiler'a dikkat edelim. İşte şimdi başlıyoruz. FNAF 4 5 gece. 1983'te geçen FNAF 4 zaman çizelgesindeki şimdiye kadarki en erken noktayı tasvir ediyor. Bu oyun oyuncu Freddy Bear's Family Dinner'da zorbalar ve abi tarafından alay edildiği bir partiye giden bir dizi travmatik deneyim yaşayan genç bir çocuğun hikayesini anlatan birden fazla mini oyuna götürmekte. Bu oyun çocuk Freddy'nin kafasına kaldırılırken ve animatrik'in ağzı tarafından ezilirken 83 ısırığını gösterir. Çocuğun olaydan öldüğü ima ediliyor. Mini oyunların ikisinde mor adam ile ilgili Pascal'la yumurtaları var. Ayrıca FNAF 2'de ve FNAF 3'te de görülmekte. FNAF 2'ye geldiğimizde birkaç yıl ileri atlayarak 1987'ye gidiyoruz. Oyuncular Freddy Fazbear Pizza lokasyonunda güvenlik görevlisi olan Jeremy rolünü üstlenir. Konum şu anda Mor Adam tarafından gerçekleştirilen bir dizi çocuk cinayeti nedeniyle soruşturuluyor. Ancak polis bu noktada çoğunlukla söylentilere dayanarak çalışıyor. Bu serideki gizemli mor figürün ilk görünümüdür ve animatroniklerin tarihi hakkında daha fazla bilgi ortaya çıktıkça dizi boyunca geri döner. Bu oyun aynı zamanda Freddy Fazbear Pizza Simulator'ında kimliği ortaya çıkan Bologna Boy ve The Puppet'ın ilk görünümüdür. FNAF Sister Location, Afton Robotics tarafından sağlanan animatronikleri kullanan ve Freddy Fazbear'ın yaratıcısı William Afton tarafından işletilen Sources Baby Entertainment and Rental'da geçiyor. Bu oyun animatroniklerin iç iskeletlerinin söküldüğü ve parçalar için kullanıldığı kepçe odasını tanıtıyor. Bu oyunun aynı zamanda biri mor adamın kimliğini ortaya çıkaran birden fazla da son içerir. FNAF 1'e geldiğimizde
Mike olarak oynanan oyuncular ikinci oyunda bahsedilen çocuk cinayetleri de dahil olmak üzere restoranın sorumlu geçmişi hakkında bilgi edinmeye devam edecekler. Bu oyun cinayetlerden bir şüphelinin tutuklandığını ancak hiçbir ceset bulunmadığını belirtiyor. Animatroniklerin berbat kokmaya başladığını ve kan benzeri sıvı sızdırmaya başladığında FNAF 2'den polis soruşturmasına yol açan söylentileri ateşler. Bu olay aynı zamanda Ponyguy gardiyan bir animatrik tarafından yakalanırsa olacağını söylediği şeyle de uyumludur. Bir takım elbiseye doldurulacak ve öldürülecektir. FNAF roman üçlemesine baktığımızda 90'ların başında 83 ısırından sonra olduğu için geçiyor ve hem Sister Location hem de Five Nights at Freddy's 2'de The Puppet var. Bu da roman üçlemesini bu başlıklardan sonraya koyuyor. 1995 ve 1996 yılları arasında geçen The Silver Eyes, The Fourth Closet'ı içerir. Romanlar William Afton'ın eski iş ortağı Henry Emily'nin kızı Charlotte Emily'yi de takip ediyor. Charlotte'ın babasının ölümünün gizemlerini ve bir Fazbear Pizza lokasyonundaki olayları ortaya çıkarmaya çalışmasını içerirler. Ancak William Afton tarafından öldürüldüğü ve ruhunun bir animatroniğe sahip olduğu ortaya çıkar. Romanlar oyunlarla mükemmel bir şekilde uyumlu olmasa da Henry Emily ve The Puppet'taki bazı boşlukları doldurmak için bu üçlemeyi okumak için en iyi yer burası. FNAF 3'e geldiğimizde bu oyun FNAF'ın yaklaşık 30 yıl sonrasında geçiyor ve tamamen yeni bir yerde geçiyor. Fazbear's Pizza karakterlerine dayanan bir korku cazibe merkezi olan önceki oyunlardan farklı olarak oyuncunun savuşturması gereken tek bir animatrik var. Springtrap adlı bir tavşan. Bununla birlikte diğer bozulmuş animatriklerin halüsinasyonları oyuncuya musallat olacak ve ekipman arızalarına neden olacaktır. Bu girişteki mini oyunlardan biri William Afton'ın Springtrap'e sahip olduğunu ortaya koyuyor ve oyunun animatroniklere sahip olan öldürülen çocukların kaderini ortaya çıkaran hem iyi hem de kötü bir sonu var. FNAF'ın filmini de ele alacak olursak bu kronolojik sıraya dahildir. Bu film oyundaki Mike'ı takip ediyor ve William Afton'ın Springtrap olduğunu ortaya çıkması ve animatroniklerin öldürdüğü çocukların hayaletleri tarafından ele geçirilmesi de dahil olmak üzere FNAF 3'ten birçok unsuru getirmekte. Film oyunların irfanını tam olarak takip etmiyor ancak hem birinci hem de üçüncü oyunlardan sonra onlar için bir tür özet olarak gösterilebilir. FNAF Pizza Simulator'a geldiğimizde bu oyun Michael Afton'ın yani William Afton'ın oğlu Freddy Fazbear Pizza'nın yöneticisi olarak işinde takip etmesiyle başlıyor. Kaset adam tarafından yönlendirilen Michael, Springtrap ve Sources Baby'de dahil olmak üzere bir arka sokakta parçalanmış animatronikleri kurtarmak zorundadır. Son, Cassidy May'nin aslında Henry Emily olduğunu ve animatronikleri kurtarmanın bir tuzak olduğunu, böylece restoranları yakabileceğini, kendini öldürebileceğini ve bu süreçte tüm ruhları serbest bırakabileceğini ortaya koyuyor. Fazbear Fright roman serisine bakmamız da önemli. Bu seri her biri 3 kısa öykü ve bir son söz içeren 12 romandan oluşmaktadır. Hikayelerin birçoğunun geçtikleri net bir zaman olmasa da yukarıdaki bahsedilen oyunlarda ve kitaplarda gösterilen karakterleri içerirler ve FNAF 3'ün ayarından sonra adlandırılırlar. Bu seriyi FNAF Pizza Simulator'dan sonra okumak, kapsayıcı bir hikaye sahip oldukları için epilogları düzenli tutmak için çıkış tarihine göre okunmalıdır. FNAF yardım aranıyor ve FNAF özel teslimatı incelediğimizde son birkaç 10 yılda sahip olduğu kötü basın imajını geri alma kisvesi altında ilk 3 oyundan bir dizi sahneyi yeniden yaratıyor. Bu yüzden büyük olasılıkla Freddy Fazbear Pizza Simulator'ın olaylarından sonra özel teslimat ve yardım aranıyor benzer bir tarzda yapılır ve aynı itibar sabitleme planına hizmet ederler. Bu nedenle bu iki oyun aynı anda eleştirilmeli ve oynanmalıdır. FNAF güvenlik ihlali serinin son bölümü olan Security Breach restoranın Megaplex haline gelmesi ve görünüşe göre eski rezilliğinin üstesinden gelmesiyle açıkça görülen Help Wanted ve Special Delivery'den sonra geçiyor. Bu serinin ilk serbest dolaşım oyunudur ve
6 son içerir. Kanon sonu William Afton'ın önceki oyunlarda görülenlerle şüpheli bir şekilde benzeyen bir yeraltı konumunda kömürleşmiş bir Springtrap kostümü içerisinde dönüşünü görüyor. Sonunda Afton'ın ölümünü hala görmüyoruz, bu yüzden geri dönme şansı var. Pizzaplex roman serisinden Masallar serisine de bakmakta fayda var. Bu yapı olarak Fazbear Fright'a benzer. Her roman 3 kısa öykü ve bir son söz içerir ve belirli bir zaman dilimi vermek için fazla bir şey sağlamasalar da hepsi güvenlik ihlali Megaplex'inde geçiyor ve bu da onları oyun sırasında ve sonrasında belirleyecektir. Bunlar kapsayıcı bir hikaye sahip oldukları için yine epilogları düzenli tutmak için çıkış tarihine göre okunmalıdır. Tüm FNAF hikayesine baktığımızda her bir oyun bizlere büyük bir hikayeden çok bizlere bu hikayeyi uydurmamız için kısa ve dolambaçlı bir yol izlemekte. Büyük ihtimalle FNAF hikayelerinin ve teorilerinin bu denli çok olması bu kısıtlı hikaye anlatımı yüzünden. Bakıldığında gerçekten de tuhaf ve ilgi çekici bir hikayesi var. Evet, ama sanırsam oynanış bakımından benim favorim Poppy Playtime. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda gerçekten merak ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.